Evren bize bir yuva değil, devasa bir mezarlık bıraktı. Gökyüzüne baktığınızda yıldızları görüyorsunuz. Ben ise sadece bizden önce silinen dünyaların hayaletlerini. Bastığımız toprak bir cinayet mahalli. Soluduğumuz hava ise kadim gezegenlerin son nefesi. Biz bu enkazın üzerine tünemiş son kiracılarız. Ve vakit doluyor. Şu ana kadar size iki farklı hikaye anlattım. Mars'ın bizi nasıl yavaş yavaş öldüreceğini ve aslında tüm bu süreçte neden yanlış yöne, o paslı toz yığınına baktığımızı konuştuk. Ama bugün bu yapbozun en karanlık parçasını yerine koyuyoruz. Güneş sistemini 8 düzenli dünyadan oluşan, milyarlarca yıldır değişmeyen huzurlu bir yer olarak mı düşünüyorsunuz? İşte o zaman çok büyük bir yanılgı içerisindesiniz. Bastığınız her toprak parçası, soluduğunuz her atom aslında devasa bir enkazın küllerinden damıtıldı. Burası bir yuva değil. Burası yıldızlar arası sessizliğe gömülmüş uçsuz bucaksız bir toplu mezar. Bizler bizden önce yok olan, ismi tarihten silinmiş dünyaların kalıntıları üzerinde yükselen tesadüfi kiracılarız. Bugün Güneş sisteminin gizli arşivlerine giriyoruz. Hazırsanız bizden önce burada olan ama artık sadece birer hayalet olan ölü gezegenlerin izlerini süreceğiz. Gökyüzüne baktığınızda artık sadece ışıkları değil, o ışıkların ardındaki karanlık mezarları göreceksiniz. Milyonlarca kilometre uzağa Mars'ın yüzeyine bir mezarlık aramaya gidiyoruz. Oysa en büyük mezar tam ayaklarımızın altında, ciğerlerimizin içerisinde bulunuyor. 4,5 milyar yıl önce sistemimizin henüz bir kaos içindeyken burada Mars büyüklüğünde adı Theia olan bir gezegen daha vardı. Theia, Dünya ile aynı yörüngeyi paylaşan hırslı bir komşuydu. Ancak evrenin acımasız bir kuralı vardır. İki büyük güç aynı yörüngede yaşayamaz. Theia, Dünyaya korkunç bir hızla çarptı. Bu bir çarpışma değil, kozmik bir infazdı. O gün yok oldu ama tamamen gitmedi. Bilim insanları bugün Dünya'nın çekirdeğine yakın bölgelerde, gezegenimizin geri kalanında farklı yoğunlukta, kıta büyüklüğünde devasa yapılar buldular. Bunlar Theia'nın Dünya içinde gömülmüş, asimile edilmiş kalıntılarıdır. Ay ise o gün gökyüzüne fırlayan ve orada soğuyan bir ceset parçasından başka bir şey değildir. Biz aslında her gece hayatta kalmamız için parçalanması gereken o gezegenin hayaletine bakıyoruz. Biz bir gezegenin katilinin çocuklarıyız ve varlığımızı bu kozmik cinayete borçluyuz. Mars ile Jüpiter arasındaki o boşluğa hiç dikkat ettiniz mi? Orada milyonlarca taş parçası sanki bir birleşme emrini bekler gibi sessizce dönüp duruyor. Eskiden burada Python adında kayıp bir gezegenin parçalandığına inanılırdı. Bugün ise daha sarsıcı bir gerçeği biliyoruz. Orası parçalanmış bir dünyanın mezarı değil, devasa bir kütle çekim savaşı yüzünden hiçbir zaman birleşememiş, doğamayan bir gezegen bebeğin kalıntılarıdır. Jüpiter'in devasa kütle çekimi bu parçaların birleşip bir dünya oluşturmasına, okyanuslara ve belki de hayata sahip olmasına asla izin vermedi. Orada dünya büyüklüğünde muazzam bir gezegen olabilirdi ama evren bu cümleyi yarım bıraktı. Asteroid kuşağı Güneş sisteminin en hüzünlü yeridir. Orası hiç yaşanmamış hayatların, hiç kurulamamış medeniyetlerin statik gürültüsüdür. Mars'ın bu kadar yalnız olmasının sebebi bu doğamayan kardeşinin yokluğudur. Biz bu yarım kalmış dünyaların tozlarını soluyarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sistemimizde sadece 8 gezegen olduğunu sanmak, tarihin sadece kazananlarını okumaktır. Gelişmiş simülasyonlar sistemimizin şafağında Jüpiter ve Satürn'ün yanında 5. bir dev gezegenin daha olduğunu kanıtlıyor. Bu devasa dünya kütle çekim savaşları sırasında Jüpiter tarafından sistemin dışına mutlak karanlığa fırlatıldı. O şimdi nerede mi? Güneş ışığının asla ulaşamadığı yıldızlar arası boşluğun dondurucu sessizliğinde sonsuz bir yalnızlık içinde süzülüyor. Bir zamanlar bu ailenin parçasıydı. Şimdi ise kozmik bir sürgün. Ölü sayılmaz belki ama varlığı tarihten silindi. Bu kayıp devin hikayesi bize şunu öğretiyor. Güneş sistemi sadece yok etmez. Bazen size unutulmuşa mahkum eder. Yanlış gezegene bakıyoruz. Çünkü asıl trajedi gözümüzün önünde değil, ışığın bittiği yerin çok daha ötesinde yaşanıyor. Şimdi dürüst olalım. Neden ısrarla Mars'a gitmek istiyoruz? Çünkü Mars, ölümü en taze olan gezegen. Kalbi durmuş, atmosferi soyulmuş ve radyasyona teslim olmuş dev bir taş yığını. Bizler bir mezarlığın içinde koloni kurmaya, soğumuş bir bedeni elektrikle canlandırmaya çalışan Doktor Frankenstein'lar gibiyiz. Mars bizi ölüme haykırıyor ama biz ondan hayat dileniyoruz. Neden yanlış gezegene bakıyoruz videomda anlattığım gibi, Venüs'ün bulutları ya da Jüpiter'in uydularındaki o karanlık okyanuslar Mars'tan çok daha fazla gelecek vaat ediyor. Güneş sistemi bize şunu fısıldıyor. Ölülerin peşinden gitmek sizi sadece daha hızlı bir sona götürür. Biz
mezarlıktaki en taze mezara çiçek bırakmakla meşgulken asıl sığınaklarımızı, hayatta kalan gerçek dünyaları gözden kaçırıyoruz. Mars bir umut değil, bir uyarı levhasıdır. Güneş sistemi bir müze değil, milyarlarca yıllık bir savaş alanıdır. Bastığınız her toz zerresi bir zamanlar yaşayan bir dünyanın son nefesi, Thea'nın bir parçası veya Python'un hiç atamamış kalbidir. Bizler bu kozmik mezarlığın şimdilik hayatta kalmaya başarmış son sakinleriyiz. Ancak bir sorun var. Eğer tarihin bu kanlı sayfalarını doğru okumazsak bizden önceki dünyaların kaderinden kaçamayız. Neden tüm bu gezegenler yok oldu? Neden bu kadar çok başarısızlık hikayesi var? Evrenin acımasız bir süzgeci var ve bu süzgeçten sadece güçlüler değil, en farklı olanlar geçebilir. Bizler bu kozmik mezarlığın şimdilik hayatta kalmayı başarmış son sakinleriyiz. Ama bu bir ödül mü yoksa bir infazın ertelemesi mi henüz bilmiyoruz. Etrafımıza bir bakın. Venüs kontrolden çıkmış bir sera etkisiyle kendi kendini kavuran bir cehennem. Merkür Güneşin etrafında terk edilmiş kavruk bir kemik parçası. Mars ise çoktan ruhunu teslim etmiş bir anıt mezar. Bizim dışımızdaki her deneme, her yaşam projesi bir noktada patlak verdi. Dünya bu devasa enkaz yanının ortasında tesadüfen doğru mesafede, doğru manyetik korumayla ve doğru zamanda var olan bir istisna. Ancak istisnalar evrenin yasalarını değiştirmez, sadece geciktirir. Bizim mavi bilyemiz aslında milyarlarca yıllık bir kaosun içinde pamuk ipliğine bağlı bir mucize. Thea'nın kalıntıları üzerinde yürüyor, Jüpiter'in kütle çekim kalkanı sayesinde nefes alıyoruz. Eğer Jüpiter o gün asteroidleri süpürmeseydi, biz de Python gibi hiç doğamayacaktık. Thea bize çarpmasaydı, mevsimlerimiz, gelgitlerimiz ve belki de evrimimizi tetikleyen o kıvılcım hiç olmayacaktı. Varlığımız, yok oluşların üzerine inşa edilmiş bir borçtur. Güneş sistemindeki her ölü dünya bize bir son kullanma tarihini fısıldıyor. Bizden önceki dünyalar zayıf oldukları için değil, evrenin amansız matematiğine takıldıkları için silindiler. Bugün Mars'a bakıp orada ne yanlış gitti diye soruyoruz ya, belki de asıl sormamız gereken soru şu: bizde ne henüz yanlış gitmedi? Güneş sistemi bir müze değil, milyarlarca yıllık bir savaş alanıdır. Bastığınız her toz zerresi bir zamanlar yaşayan bir dünyanın son nefesi, Thea'nın bir parçası veya Python'un hiç atamamış kalbidir. Ancak asıl korkutucu olan bu savaşın henüz bitmemiş olması. Eğer tarihin bu kanlı sayfalarına doğru okumazsak bizden önceki dünyaların kaderlerinden kaçamayız. Neden tüm bu gezegenler yok oldu? Neden bu kadar çok başarısızlık hikayesi var? İstatistiksel olarak bu kadar çok ölü gezegenin ortasında tek bir canlı dünya olması normal mi? Evrenin acımasız bir süzgeci var. Bu süzgeç biyolojik yaşamdan teknolojik medeniyete geçişte, hatta gezegenler arası bir tür olmaya giden yolda önüne geleni eliyor. Biz buna büyük filtre diyoruz. Belki de Mars o filtreyi çok erken yakaladı. Belki de Venüs filtrenin sıcaklığına dayanamadı. Şimdi asıl soru şu: biz o filtrenin neresindeyiz? Burayı çoktan geçtik mi yoksa tüm dehşetiyle tam karşımızda mı duruyor? Bir sonraki videoda her medeniyetin karşısına çıkan o aşılmaz duvarı, neden hala sessiz bir evrende olduğumuzu ve o duvara çarpmak üzere olup olmadığımızı konuşacağız. Hazır olun. Gökyüzüne baktığınızda artık sadece parıltıları görmeyin. O parıltıların neden söndüğünü düşünmeye başlayın. Çünkü bu kozmik mezarlıkta boş bir yer daha var ve o yer bizim için ayrılmış olabilir.